Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile salatalık turşusu tarifi vereceğim. Dilerseniz birkaç gün sonra açıp hemen tüketebilir, dilerseniz de senelerce saklayabilirsiniz. Tarifimiz için 2 kilogram salatalık, 1,5 kilogram acı tatlı karışık biber, 3 baş sarımsak ve 1 adet limon kullandım. Kullanacağınız sebzelerin taze ve temiz olması çok önemli ki turşu suyunuz da berrak olsun. O yüzden mutlaka önceden en az 2-3 kez kadar güzelce yıkayın. Hatta gerekirse sirkeli suda da bekletebilirsiniz. Şimdi geçelim sebzelerimizi doğramaya. Öncelikle salatalıkların baş ve uç kısmını kesip güzelce doğrayalım. Eğer kullandığınız salatalıkların boyutu küçükse doğramaya da bilirsiniz. Salatalıkları doğrayıp hazırladıktan sonra geçelim biberleri hazırlamaya. Biberin baş tarafından, yani saplak olan tarafından tutup aşağıya doğru çekerek çekirdekli kısmının tamamen çıkmasını sağlayalım. Daha sonra ise dilediğimiz gibi doğrayalım. Eğer isterseniz veya biberleriniz küçükse doğramaya da bilirsiniz. Ben kavanozlarda çok fazla yer kaplamaması için doğramayı tercih ettim. Biberleri hazırladıktan sonra 1 adet limonu yuvarlak olacak şekilde dilimleyelim. Tam da mevsimiyken ben taze sarımsak kullanmayı tercih ettim. Kabuklarını tamamen soydum ama taze sarımsak kullanacaksanız sadece dış kabuğunu soymanız bile yeterli olacaktır. Ve sebzeleri tamamen hazırladım. Şimdi geçelim şişelere doldurmaya. Öncelikle kullanacağımız kavanozların ağız kısmını kontrol edelim. Herhangi bir çatlak, kırık vesaire var ise kesinlikle kullanmayalım ve kavanozlarımızı kaynar su ile güzelce yıkayıp kurulayalım. Daha sonra ise sebzelerimizi sırasıyla dolduralım. Her kavanozun alt kısmına 3-4 diş kadar sarımsak ilave edelim. Eğer biberlerinizin tamamını tatlı biber kullandıysanız veya turşunuzun bir tık daha acı olmasını isterseniz içerisine tane karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Hem farklı bir aroma hem de lezzet katacaktır. Geçen sene yapmış olduğum, hatta tarifini de sizlerle paylaşmış olduğum turşularımda daha fazla baharat kullanmıştım. Dilerseniz o videolarıma da göz gezdirebilirsiniz. Bu sene herkesin evinde bulunabilecek malzemeler olmasını istediğim için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ve kavanozları doldurduktan sonra üzerlerine de alt kısmına koyduğumuz gibi yine 3-4 diş kadar sarımsak koyalım. Kullandığım malzemelerle toplamda 5 adet 1 litrelik kavanoz doldurdum. Şimdi her kavanoz için 1 yemek kaşığı kadar salamura turşuluk tuz ilavesi yapıyorum. Eğer yarım litrelik kavanozlar kullanacaksanız bu miktarı yarıya indiriniz. Yani yarım yemek kaşığı kadar tuz yeterli olacaktır. Veya daha büyük kavanozlar için ise miktarı arttırabilirsiniz. Normalde her 1 litrelik kavanoz için 1 çay kaşığı kadar şeker ilavesi yapılır. Ama ben sadece yarım çay kaşığı kadar şeker kullanıyorum. Çünkü çok fazla tatlı tadı gelmesini istemiyorum. Sizlere de tavsiyem bu yönde. Sıra geldi limon tuzuna. Limon tuzu hem turşumuzun daha uzun ömürlü olmasını hem de daha diri kalmasını sağlayacaktır. Her 1 litrelik kavanoz için 2-3 adet kadar limon tuzu yeterli. Her 1 litrelik kavanoz için 100 milim, yani ortalama 1 çay bardağı kadar üzüm veya elma sirkesi ilave edelim. Eğer turşularınızı hemen tüketmeyecekseniz, yani birkaç ay bekleyecekse beyaz sirke de ilave edebilirsiniz. Yalnız miktarı sadece 1 tatlı kaşığı kadar olmalı. Sirkelerini koyduktan sonra kavanozlarımızı kaynar su ile dolduralım. Kaynatmış olduğumuz su mutlaka içme suyu olmalı. Eğer içme suyu olmaz ise turşularımızın suyunda herhangi bir bulanıklaşma olabilir. O yüzden mutlaka içme suyu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her kavanoza bir dilim olacak şekilde limon yerleştirelim.
Ve kavanozlarımızı daha önce hiç kullanılmamış ve de sterilize edilmiş, yani kaynar su ile yıkanmış kapaklarıyla sıkıca kapatalım. Kapağını kapattıktan sonra kavanozu yan tutup mutlaka bir kontrol edelim. Hazır olan turşularımızı kaynar haliyle ters çevirelim ki kapakları daha güzel vakumlansın. Üzerlerini bir bez ile kapatıp tamamen soğumalarını bekleyelim. Tamamen soğuduktan sonra serin, kuru ve güneş görmeyen bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Ve 2-3 gün kadar beklettikten sonra turşularımız artık yemeğe hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi sularında herhangi bir bulanıklaşma söz konusu değildir. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Daha da emin olabilmeniz için geçen sene yapmış olduğum turşudan sizlere göstermek amaçlı bir kavanoz ayırmıştım. Gördüğünüz gibi onun da suyunda herhangi bir bulanıklaşma söz konusu değildir. O tarifimi de izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilir veya ekranın sağ üst köşesindeki karta tıklayabilirsiniz. Şimdi her iki kavanozu açıp sizler için göstereceğim. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak amaçlı videomu beğenmeyi, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın ki bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olasınız. Ve yapmış olduğum her iki turşunun da nasıl kütür kütür olduğunu sizlere gösterdim. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir, kaydedebilir. Hatta aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda sevdikleriniz ve yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.